Merhaba arkadaşlar. Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Polis'in tokenomics'ini anlatacağım. Biliyorsunuz bir önceki videoda Atlas'ın tokenomics'ini anlattım. Şimdi bu videoda Polis'e geçeceğiz. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca güncel gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulunduğum Twitter adresimi de gene açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bununla birlikte %10 indirimli gemi alma linkimi de gene açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Hemen hemen bütün sorulara cevaplıyorum. Bununla birlikte bizim klanımız olan, guild'ımız olan Coex'in de Discord linkini aşağıda bırakıyorum. Coex 20 yıllık tecrübeye sahip bir oyun klanı. Ayrıca da Türkiye'nin en büyük ve de tek Star Atlas klanı. Star Atlas oyununda klanlar çok büyük önem arz edecek arkadaşlar. O yüzden sizleri de aramızda görmek isteriz. Şimdi konumuza döneceğiz. Yalnız konumuza dönmeden önce bir önceki Atlas Tokenomics konusunda bir şey söylemeyi unutmuşum. Notlarımın arasında vardı ama atlamışım. Kusura bakmayın. Onu burada hızlıca ona değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir saniye şeyi açayım. Neredeydi o? Şu aşağıdaydı. Hemen geliyoruz. Heh. Şimdi hani demiştim ya şurada şu şeyi de açayım bir saniye. Şimdi hani işte vesting süresi doldu. Bundan sonra artık yatırımcılara verilen token artık yatırımcılara daha fazla token verilmeyecek şu Eylül itibariyle 2023 Eylül itibariyle. Ayrıca da arzı azaltan bir unsur daha var arkadaşlar. Gene bu dönemde çıkmış olan laps neticesinde şimdi insanlar gemilerini skordan bozup çıkartıp lapsa soktukça Atlas arzı da otomatikman azalacak yavaş yavaş. Ya çünkü bu skorda hiçbir şey yapmadan otomatikman size Atlas veriyordu. Ee, Gemilerinizi skordan çektikçe o Atlas'ı almayacaksınız. Dolayısıyla emisyonda otomatikman kendisi azalmış olacak. Yani gemiler ne kadar çok skordan çıkıp lapsa geçmeye başlarsa o kadar da Atlas emisyonu azalmış olacak arkadaşlar. Şu an o sürecin başındayız. Tamam. Şimdi polise geçebiliriz. Hızlıca. Heh. Evet şimdi. Bu muydu? Şura. Evet, tokenomics. Bakın, şimdi polis nedir? Bundan bahsedelim. Şimdi polisi çoğu insan bilmiyor. Atlas Token Star Atlas'ın oyunun ismiyle aynı olduğu için Atlas'ın ismi de herkes Star Atlas coin'ini biliyor. Mesela Paribu'da da bildiğim kadarıyla mesela sadece Star Atlas satılıyor. Polis satılmıyor bile. Dolayısıyla insanlar hep Star Atlas ve Atlas'ı özleştiriyorlar. Polisten çok bir haberleri yok. Şimdi polis ne işe yarıyor? Polis arkadaşlar Star Atlas oyununun yönetim token'ı. Yani governance token denilen token'ı. Atlas neydi? Atlas da oyun içi token'dı. Yani oyunda işte bir malzemeleri satın alırken, kaynakları satın alırken, gemi alırken veyahut da ödülü kazanırken Atlas cinsinden kazanıyordunuz. Polis de size politik güç veren coin. Ben şunu şöyle örnek veriyorum. Mesela Atlas'ınız çok olursa Ali Koç oluyorsunuz. Polisiniz çok olursa da Recep Tayyip Erdoğan oluyorsunuz. Yani burada şey yapmak istemiyorum. Siyasete veyahut da futbol takım taraftarlığına vesaire vesaire girmek istemiyorum. Ama birisi sizin mal varlığınızın çok olduğunu gösteriyor. Bir tanesi de çok fazla politik gücünüzün olduğunu gösteriyor. Polis işte bu işe yarıyor. Ee, Polis şimdi kelime olarak da belki polis ne demek ya polis suçları mı tutuklayacağız diye düşünebilirsiniz. Polis ismi de şuradan geliyor arkadaşlar ki bu da ekibin nasıl entelektüel seviyesinde ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Yani bilen belki biliyordur ama çoğu insan bildiğini düşünmüyorum. Polis eski Yunan devletlerinde şehrin adını demekti polis. Mesela Konstantinopolis diyordu işte Konstantin'in şehri. Anlatabiliyor muyum? Polis bu demek. Yani burada aslında adamlar şeyi mesaj veriyorlar. Burada bir demokrasi kültürü biliyorsunuz yani demokrasi deyince de Yunan devletleri, Yunan şehir devletleri anlaşılır. Roma ve Yunanistan. Burada da işte buna bir gönderme yapılıyor. Bu polis bizim suçları yakalayan polisimiz değil yani. Bu başka bir polis. Şimdi elinizde polis olduğu zaman ne olacak? Bir takım oylamalarda söz hakkınız olacak.
Bununla ilgili polis locker kısmında, polis DAO kısmında çekeceğim videoda bunu daha detaylı anlatacağım. Şimdilik sadece şunu bilseniz yeterli. Polis size oy hakkı veriyor. Ee, Bakın daha önce birinci videoda anlatmıştım. Bu Economics Paper diye 3 ayda bir işte Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporu gibi bir rapor hazırlıyorlar demiştim. Herkesi de elinde işte para bulundurması, işte Atlas bulundurması, NFT bulundurması vesaire veyahut da gemilerini çalıştırması gibi kriterlere göre sınıflandırdıklarını söylemiştim. Bakın diyor ki voter, şu voter dediği yani oy kullanma hakkı olanlar. Onlar da kimler? Elinde polis tutanlar. Bakın mesela kimi citizen demiş vatandaş, yurttaş. İşte currency'si de var, NFT'si de var, polisi de var, iş şeyi de var. Gemisini göreve de göndermiş veyahut da gemisini de işte mining de yapan. Dördünü birden de salan 5300 303 kişi varmış. Orada citizen oluyorsun mesela. Mesela bunların hepsi var. Yani currency'niz var, atlasınız var, NFT'niz var, geminiz de var ama polisiniz yok. O zaman vatandaş değilsiniz, residentsınız yani yerleşiksiniz o zaman. Oraya yerleşiksiniz ama oy hakkınız yok. Yani bunu şey gibi Almanya'da kaçak çalışan işçiler gibi düşünebilirsiniz. Yani euronuz var, işte arabanız da var Almanya'da, işte çalışıyorsunuz da ama oy hakkınız yok. Oy hakkınız olması için polisinizin olması lazım. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir daha bu bence güzel bir özetme. Atlasanız çok olursa Ali Koç oluyorsunuz. Fakat polisiniz çok olursa Recep Tayyip Erdoğan oluyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz bana ne kardeşim param olsun da Ali Koç olayım. Bakın Ali Koç federasyona bile söz geçiremiyor. Recep Tayyip Erdoğan ülkedeki bütün federasyonu, bütün bakanlıklar, her şey, bütün hepsi, bütün bakan spor bakanlığıydı bilmem ne hepsi elinin altında. Yani tabii bakış açısı farklı ama politik güç çok önemlidir. Ben bu arada takım da tutmuyorum arkadaşlar. Futbolla ilgiliyim ama yani hani Ali Fenerbahçeliler alınmasın, gücenmesin. Hani sadece bir benzetme yapmak için Ali Koç örneğini kullandım. Kırdıysam sizi kusura bakmayın. Galatasaraylı falan değilim yani hani. Şimdi gelelim arz meselesine. Ee, Şunu söyleyeyim bir dakika anlatmadan önce. Bakın bu raporu hatırlarsanız Economic White Paper'la beraber yayınladıkları ekonomi raporuydu. Bakın tokenomics kısmına gelince ilk önce polisten bahsetmişler. Polisi anlatmışlar. Polis işte grafik ondan sonra Atlas'a geçmişler. Bu da bir mesaj bence. Başka mesajlar da var. Bunlar tabii benim kendi yorumlarım. Başka birisinden duyduğum bir şey de değil. Ben kendim buradan çıkarttığım sonuçlar. Ee, Şimdi diyor ki monetary policy para politikası demek bu. The total supply of the police token is 360 milyon. Polisin toplam maksimum arzı 360 milyon. Atlas'ta kaçtı bu? 36 milyardı. Tamam mı? Arada ne kadar var? 36, 300, 100 kat fark var. Tamam mı? Yani 100 tane Atlas bir polis. Bu bakımdan arz sadece kriterimiz arz olursa bunların arasındaki oran 100 olursa başa baş olmuş gibi olur. Sadece arza bakarsak. Zaten şu anki oran da ona yakın yani. Polis bölü Atlas oranı 105-106 falan bu aralar. Onu da sürekli nasıl takip edebileceğinizi Twitter'dan paylaştım. TradingView'da işte onun formül yazabiliyorsunuz ona. Onu Twitter'ıma paylaşmıştım. Oradan alabilirsiniz. Polis bölü token oranını nasıl takip edeceğinizi. Şimdi 360 milyon dedik bunun arzı. Gene Atlas videosunda anlattığım gibi bunun mint adresi şu. Polisle başlayan şu mint adresi. Bunu sol scan'e girip şu kutuya yazarsanız bu sayfaya ulaşırsınız. Bunu ben açıklamalar kısmına koyacağım. Bakın current supply diyor. Şu anki arzı diyor. 360 milyonu. Küsuratlar falan var. Bunlar önemli değil. Çok küçük şeyler. 360 milyon arzı var. Holder seti şu an cüzdanında polis olanlar 52.751. Bakın bu Atlas'ta 120 bin filandı. Başka burada işte buradan bütün polisle ilgili bütün işlemleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Girin, inceleyin. İşte burada en fazla kimin cüzdanında var? İşte %30'luk. Bakın FTX'te kalmış %5. Şurada %2 kalmış öbür FTX'te. Kraken'de var. Gate.io'da var. MaxC borsasında var. Buralara hepsinin tokenlarını görebiliyorsunuz. Buraya gelin inceleyin. Devam edelim.
Şuna gelelim. Şimdi dün anlattığım gibi bu 360 milyonu kime ne kadar dağıtacaklar veyahut da dağıtmışlar onun tablosu bu. İşte private token sales %22,5 bu ilk yatırımcılara verilen. Orada da %22,5'tu yanlış hatırlamıyorsam. Şurada hemen hızlı karşılaştıra. Bakın burada da Atlas'ta da %22,5. Burada da %22,5. Public pre-sale bunun valla ne olduğunu ben de tam anlamadım. Küçük zaten. Bu sanırım bu eşe dosta filan ilk başta para toplamak için yaptıkları harcamalar %1,5 diyor. Zaten çok az. İşte o burada da %1,5'tu herhalde. Burada da %1,5. Atlas'ta da %1,5. Ondan sonra public token sales. Bu public token sales dediği işte halka FTX aracılığıyla vesaire sattıkları. Bakın şunlar. FTX'te, Radium'da, Apollo X'te satmışlardı. %2 de oradan sattılar onlara. İşte FTT tutanlara FTX batmadan önce elinde belli bir miktar FTT tutanlara alım hakkı verdiler vesaire. %2. Burada Atlas'ta kaçmış? Public token sayısı. Orada Atlas'ta da %2'ymiş. Listings liquidity pools yani ilk listelemede borsalara verdikleri %4'müş. Polis'in. %4'müş. Burada kaçmış? Burada da %4. Atlas'ta da %4. Buraya kadar hepsi oran olarak aynı. Şimdi gelelim sadece şu ikisinde farklı. Yani rewards emissions yani ödül olarak verilen coinler ve takıma dağıtılanlar burada farklı. Bakın ödül olarak verilenler kaç? Burada %40, takıma verilenler de %30 polis. Atlas'a gelelim. %40'a 30'du ya. Atlas'ta %65'e 5. Şimdi burası çok önemli. Aklınızda tutun bunu. 65'e 5, 40'a 30. Yani 70. Toplamda 70. Şimdi bakın bu önemli. Burada polisin demiş ki adam bana şunları hepsini dağıttıktan sonra bana %70 kaldı. Ben o %70'in %40'ını ödül olarak dağıtacağım. Bir takım şartları sağlayan insanlar işte oyunda aktivite gösterenlere falan. Bu polis için %40, Atlas için %65. Ama diyor ki kardeşim ben diyor diyor takımım yani kurucular veyahut da şirkette önemli pozisyonda görev alanlar Star Atlas şirketinde. Star Atlas Atlas coin'i için bu %5'ti. Fakat poliste %30. Bakın anlıyor musunuz? Adamlar %30'unu kendine almışlar polisin. Ama Atlas'ın sadece %5'ini kendinden almışlar. Yani bu çok açık değil mi? Adamlar demek ki bunun değerlenmesini bekliyorlar. Kendilerini %30 almışlar. Tabii bu şeyle de alakalı. Bu aynı zamanda oy gücü verdiği için adamlar diyor belli bir süreliğine oy gücü bizde olsun biz yönlendirelim oyunu. İstemediğimiz yollara sapmasın politik olarak oyun. Belli bir ya 2 sene 3 sene falan o bir süre söylemişlerdi herhalde. O belli bir süreliğine oy gücü bizde olsun ki biz oyunu yönlendirelim. Ondan sonra işte biz yavaş yavaş satacağız artık elimizdekileri. Ondan sonra oyun kendi kendine karar alır hale gelir. Buradaki bunun da etkisi var tabii. Ondan dolayı da yüksek ama bence çok çarpıcı polis lehine bir durum bu. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir de şu vardı. Bu API'ydi hatırlarsanız işte ne kadar dolaşım, ne kadar arz var, bunun ne kadar dolaşımda bunu görebildiğiniz. Bunu Atlas için söylemiştim. Şimdi polis için söylüyorum. Bakın toplam arzı 36, 360, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 360 milyon burada. Tamam mı? Şimdi bu 360 milyonun ne kadarı dolaşımda? 236 milyonu dolaşımda. Bunu anlatmıştım Atlas videosunda gene. Ee, Bu da toplamın %65'ine denk. Yani polisteki toplam arzın %65'i şu an dolaşımda. Bu Atlas için %40'tı. Yani daha kilidi açılmayan Atlas'ta %60 kilidi açılmamış varken burada poliste kilidi açılmamışların toplam içindeki payı sadece %35. Çok fazla açılmış yani poliste. Yani kilidin açılması dediğim işte yatırımcılara veyahut da işte o hani herkese işte şurada söylemiştim ya. Şimdi bunların hepsinin bir vesting periyodu var demiştim. Şu private token sales'ın işte işte takımında herkesin de bunun bir vesting periyodu var. Yani ben sana demiş ki 2 yıl boyunca parça parça bunu vereceğim. Onun süresi de dolmuş. Anlatacağım onu da.
Burayı anladınız mı? Yani şu an poliste bu %65 açılma oranı. Şeyde Atlas'ta %40. Şimdi o açılma işlerine bir daha şu grafiği de anlatayım. Atlas'ta şu grafiğin üzerinden gitmiştik. Bu sefer bunu polis için gösteriyorum. Bakın ilk açıldıktan sonra sürekli arz artmış. Emisyon artmış, 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 artmış ta ki buraya kadar. Bu ne zaman? İşte bu Eylül 2023'te 2 yıl sürenin dolmasıyla beraber hepsi artık o dolmuş 2 yıllık süre. Bundan sonra yatırımcılara verecekleri bir şey kalmamış. Şu tweet'i göstermiştim. Gene göstereyim. Bakın diyor ki işte bu community sorumlusu. İşte demiş ki 16 Eylül'de Polis ve Atlas'ın vested tokenlarının son tarihi diyor. Bu diyor lineer olarak diyor açılmıştı zaten 2 yıl boyunca diyor. Bunlar alanlar da sürekli bu tokenları alanlar sürekli satıyorlardı zaten diyor. Bundan sonra artık hani üzerinde satıyorlar da ne demek? Fiyat üzerinde satış baskısı oluyor ve fiyat da düşüyor demek yani. Bu adamlar sürekli aldıklarını sattılar. Yatırımcılar bunlar. Yatırımcılar da yatırımlarını çıkartmak için sürekli bu satışları yapıyorlardı. Bakın o zaman burası. Şu an tam buradayız arkadaşlar. Yani videonun çekim zamanı da çok yani herhalde tam burası değil de şuralar işte biraz geçti çünkü. İşte şunun üzerinden bir daha geçelim. Bakın şu private işte yatırımcılara verdikleri yavaş yavaş artmış. Her ay arta gelmiş. İşte takıma verdikleri de bakın şu açık gri olanlar. Takımın kendilerini aldılar. O da yavaş yavaş açılmış, açılmış, açılmış. Onlara verdiklerinin de hepsi artık açılmış hepsi. Public tokens'ıyız. Efendime söyleyeyim işte borsalara verdikleri. O ilk başta verdikleri borsalar aynı zaten. Onun yeni ilave ve verme yok. Hepsinin kalınlığı aynı bakın bunların hepsinin. Buradan sonra ne kaldı arkadaşlar? Burada açılacak artık rewards. Sadece rewardlar kalmış açılmayan. Bu rewards da ne? Bu rewards e, yani polis kazanmanın şu an itibariyle biz şurada olduğumuz için sadece iki tane yöntemi var. Bunlar da locker'lar. Yani atlas kitleme veyahut da polis kitleme. Polis kitlediğiniz zaman polis kazanıyorsunuz. O artık kitlediğiniz vadeye göre veyahut da tutara göre değişiyor. Onu daha o kısmında anlatacağım. Locker kısmında anlatacağım. Bir de atlas kitleyip karşılığında da polis kazanabiliyorsunuz. Polis kazanmanın şu an itibariyle, şu tarih itibariyle sonuçta iki tane yöntem var. Sadece bunlardan. Şeyden de şu sayılara da en son güncel sayılara da baktım. Bu polis locker yani polis kitleyip polis kazandığınız versiyonda bir günde 50 bin tane emisyon var. Günde 50 bin açığa çıkıyor. Atlas kitleyip polis kazandığınız versiyonda da günde 4500 küsür e, polis açığa çıkıyor. Yani toplamda bir günde 55 bin polis açığa çıkıyor ama bu her günde azalıyor. Bu lineer olarak doğrusal olarak işte 50 bin, 49 bin, 48 bin diye böyle böyle gidecek her gün açılan polisler. Açığa arıza sokulan polisler. Toplamda ne olacak? En son şuraya geldiğiniz zaman 360 milyon hepsi açılmış olacak. Bakın şu siyah da Rewards Unlock Curve. Şu. Yani ödüllerin azalarak açıldığını söylüyor. Yani atıyorum şurada 10 bin tane açılıyorsa şurada 9 bin, 8 bin. Her geçen gün daha az miktarda açığa çıkıyor polis. Bu da işte hani bir önceki videoda da anlatmıştım Atlas videosunda Bitcoin'in yarılanması gibi. Bitcoin bu azaltma arzın emisyonun azaltılma işini yani mining'in zorlaştırılma işini 2 senede bir, 2,5 senede bir yapıyorken 2,5 senede tek seferde yapıyorken burada gıdım 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 her gün küçük küçük arz azaltılıyor. Ben bu raporu da genel açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. Şimdi bakın şu tarih hani şuradan demiştim ya 16 Eylül. Peki bu 16 Eylül'de kilidin bitmesi bizim grafiğimize nasıl yansıdı? Ona bakalım. Bakın şurada ben polis grafiğini açtım. Hemen bu sefer de hızlıca şuraya da işaretledim. Burası 13'ü. Bakın 13'ü, 14'ü, 15'i, 16 şu tarih. Şunu çekeyim şöyle. Bakın 16. Şu tarih yani. Aslında şurada tam kapatmasın diye. Bakın o gün ne olmuş grafiğe? Bakın şuradan. Şuradan şuraya için bak en dibinden en tepesine %38 yapmış o gün. Ben tabii haberim yoktu benim o kilitleri takip etmemiştim. Kilidin açılacağına haberi yoktu. O tweet'i görür görmez ben aldım bugün 16 şeyinde hemen. Bakın orada fiyat 0,13'müş. Ondan sonra ne olmuş? Bakın ta 0,40'ları zorlamış. 3 kat yapmış. Bu da genel grafiği.
şeyle şimdi bu şu düşüşle ilgili bir önceki Atlas videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu anlattım orada. Ya bu çok düşüşlere takılmayın. Neden takılmamanız gerek? Amazon örneğini verdim. Yani sadece özetle şurada da geçeyim kısaca. Sadece fiyatın düşmesi o projenin kötü olduğunu göstermez. Amazon'un fiyatı da geçmişte çok düştü. Facebook'un da, Apple'ın da. Bunlar halen daha bu kadar fiyat düşüşüne rağmen hala ürünlerini geliştirmeye devam ediyorlar. Benim için önemli olan ürün geliştirmedir. Bu zaten sonuçta ayı sezonuna girdi. Ha, bütün coinler düştü. Tabii Atlas çok daha fazla düştü. Ama bakın bu düşüşün sebebi neydi? Yani neden bu çok fazla düştü? Çünkü sebebi iki tane sebebi var. Birincisi bu vesting, işte bu yatırımcılar ellerine gelenle pataküte sattılar işte. Her gün açıldı. Her gün kilit açıldıkça onlar sattılar. Sattılar ki yatırımlarını çıkartsınlar diye. Şimdi normal şartlar altında onların sattığını bir takım insanların talep olarak alması lazımdı. Talep alması için bir sebebi olması lazım. Kim aldı? Ben aldım. Ben ama geleceğe dair beklentim olduğu için aldım. Polisin ileride çok işe yarayacağını düşündüğüm için aldım. Ama henüz daha kullanım alanı olmadığı için polisin ne işe yaradığı halen daha yok. Yani ben şu gün, bugün ne tarihlerden 21 Kasım. Halen daha polis için bir kullanım alanı yok. Ne yapacağım? Ben polisi alıp ne yapacağım? Sadece cüzdanında tutabilirsin. Ben geleceğe dair beklentim, iyi olumlu beklentim olduğu için satmıyorum ama çok büyük çoğunlukla insan benim gibi düşünmedi ve elindekilerin hepsini pataküte sattı. Ee, biz ne yaptık? Bu projeye güvenler. Onlar sattılar. Biz de bunlardan her seviyeden bütün düşüşlerde hep topladık. Buralarda ben hala topladım. Bugün tweet attım gene ne kadar aldım. Bugün gene aldım. Polise ben çok güveniyorum arkadaşlar bu sebepten dolayı. Biz de ne yaptık topladıklarımızı? Gittim bunları DAO'ya yatırdım. Stake'e yatırdım. Stake'e yatırdığım zaman da bana ödül olarak gene polis verdi. Yani 100 yatırdım. Bana belki tabii ilk Locker çıktığı zaman hatırlamıyorum ama o zamandan bu zamana ne kadar yatırdıysam onun iki katı kadar da iki katı değil de %70'i kadar bana polis verdi. Tabii ben 5 yıl vadeli yatırdım. 5 yıl boyunca hiç çekemiyorsun. Bunun da 2 yıl, 1,5 yılı falan doldu. Neredeyse %70 falan kazandım ben. Polis miktarım arttırdı yani. Bunu daha o kısmında daha detaylı anlatacağım size. Şimdi orada da ne oluyor? Orada da size polis ödülü veriyor. İşte 100 yatırdınız diyelim. İşte her gün bir miktar da size ödül veriyor. Stake edenlere bir miktar polis veriyor. Atlas kitleyenlere de polis ödülü her gün veriliyor. Polis kitleyenlere de ödül her gün veriliyor. Ben de ne yaptım? Bunların hiçbirini tutmadım. Satmadım. Bunları da tutuyorum elimde hala. Hiçbirini satmadım. Yani gibi değil. Bu ödül olarak verenler de bize verilen ödüller şeye verilen gibi değil. Yatırımcılara verilen ödül gibi değil. Onlar hemen yatırımlarını çıkartabilmek için hemen satıyorlar. Ama biz projeye güvendiğimiz için, uzun vadeli olarak güvendiğimiz için, ileride çok iyi yerlere geleceğini düşündüğümüz için bunları satmıyoruz. Dolayısıyla oradan gelen o 55 bin emisyon da çok öyle risk barındıran bir emisyon değil. Ee, okey, bunu da söyledik. Bir de şunu söyleyeceğim. Bir de son olarak şuraya gelelim arkadaşlar. Bakın şu vardı ya. Ha, burada yazmıyor gerçi. Bir saniye. Şimdi şeylerin karşılaştırmasını söyleyeceğim bu sefer de ve sonra da kapatacağım bu videoyu. Uzun oldu biraz. Ama polis çok önemli arkadaşlar. Yani daha nasıl önemini bahsedebilirim daha polisin bilmiyorum. Bakın dedim ya, bu sürekli insanlar atlaslarını ve polislerini kitleyip karşılığında polis kazanıyorlar. İşte o polis locker aracılığıyla, o da bu arkadaşlar, polis locker dediğimiz yer. Bakın şu an circulating supply 360 milyonluk ya, maksimum arz. Şu an dolaşımda 236 milyon var. Bakın şu 236 milyon. Bak şu circulating'i 236 milyon. Bu 236 milyonun 61 milyonu kilitlenmiş durumda. Yani o 236 milyon açığa çıkmış. Toplamda bunun 61 milyonuna kilitlenmiş. Ne demek bu kilitlenmek? Bu hareket edemiyor yani. Ben mesela ya bunun da %80'i 5 yıl vadeli kilitlenmiş. 5 yıl boyunca oynatamayacak insanlar bunu. Dolayısıyla esasen bunun kullanılabilir, satılabilir durumda olanı 236 milyon eksi 61 milyon. Tamam mı? Yani arz azalıyor otomatikman. Sen onu ne kadar kilide sokarsan, lacquer'a sokarsan satılabilir olan azalır. O da fiyat baskısını azaltacak bir unsur. Bu oran bakın 61 milyon bölü 236.
O da yaklaşık %25 gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Bakın toplam dolaşımdaki coinlerin %25'i kilitlenmiş durumda. Bakın Atlas'a gelin, o oran kaç? Atlas'ta bahsetmiştim. Şuydu Atlas'ın Galaxy sitesi. Bakın circulating supply şu. 143 milyon. 143 milyon muydu? Dolaşımda şu an 14 milyar var. Yani 36 milyarın 14 milyar Atlas'ı dolaşımda. Bunun da 1 milyar 400 milyonu Atlas Locker kitle. Yani yaklaşık %10'u kitle burada. Bakın poliste bu oran %25'ti. Bütün dolaşımdaki polislerin şu an %25'i kilitli. Şeyde de Atlasların ama %10'u kilitli. Tamam mı? Bu da başka bir şey. Yani sonuçta hem polisin circulating'i çok fazla. Hem dolaşıma girmiş olan polis %65'ti yanlış hatırlamıyorsam. %65'i dolaşıma girmiş. Bu %65'in de %25'i kilitli. Atlas'ta ama henüz daha sadece %40'ı dolaşıma girmiş. Bunun sadece %10'u kilitli. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla Atlas'ta çok satış alanı var aslında. Ama poliste öyle değil. Poliste elimiz bağlı. Bir de üzerine bunun polisle ilgili işte oylamalar falan başlayınca, ki başladı aslında poliste. Bakın aslında onu da hızlıca göstereyim. Şu proposals kısmında bunu anlatacağım, bu DAO kısmını. Bakın burada bir oylama oldu da işte arada Labs girdi piyasaya falan filan derken bunu biraz ötelediler. Labs gelince bunu şey yaptılar. Aslında bir tane oylama başladı. Bunun gibi oylamalar, daha kritik oylamalar başladığını düşünsenize işte. Ee, Örneğin oylama yapıldı, işte dediler ki vergi oranları yüzde kaç olsun? Vergi işte bütün satışlardan daha yüzde kaç pay alsın? %10 mu alsın, %20 mi pay alsın? İşte bir dolu kural olacak, bir dolu şeyi topluluğa sorulacaklar. Orada bu polisler çok önem kazanacak. Ee, Benim kendi stratejim arkadaşlar, ben olabildiğince elimde para geçtikçe polis alıyorum, gemi alıyorum. Gemilerde zaten bana otomatik atlas geliyor. Her günde o gelen atlasların belli bir miktarını ben hep polise çeviriyorum. Polisin kesinlikle gücünü hafife almayın. Ben çok yüksek yerlere geleceğini düşünüyorum. Ee, Bu video da gene biraz uzun oldu arkadaşlar. Ya bazı arkadaşlar yorum yazıyorlar, videolar çok uzun diye. Yani yapacak bir şey yok. Anlatacak çok şey var yani. Adamlar çok değişik şeyler yapmışlar. Ben de bunların hepsini anlatmak istiyorum. Yani bilgi güçtür arkadaşlar. Para kazanmak istiyorsanız bunları öğrenmeniz lazım. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Abone olup kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca Twitter hesabımı da yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. Her gün paylaşım yapıyorum. %10 indirimli gemi alma linkimi de gene açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bizim guildimiz Coex arkadaşlar. Oraya da üye olmayı unutmayın. Oyunda çok önemli olacak birliktelikler, organizasyonlar. Coex'te 20 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve tek Star Atlas Guild'ı. Discord grubunda sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere.